Cümleten selamun aleyküm hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün birlikte iki renkli çok güzel, çok şık bir çeyizlik patik yapacağız. Ben patiğimde yeşil ve beyaz olmak üzere iki tane normal patiklik ip kullandım. Şişlerimiz ise 3 numara hanımlar. Ve hemen modelimi göstereceğim. İşte modelimiz bu şekilde. Çok güzel, çok şık, zarif bir patik oldu. Yapılışı da gayet kolay. Görüntüsü de çok hoş. Farklı, değişik, güzel bir görüntüsü var. Bu şekilde tabanımız, topuğumuz. Hanımlar, bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Hemen patiğimize başlamak istiyorum. Her zaman olduğu gibi hanımlar, burun kısmından yeşil ipim ile başlayacağım. 12 ilmek atarak. Bu şekilde 12 ilmeğimizi atacağız. Ben bu başlama tekniğini bütün 5 şiş patik videolarımda detaylı olarak anlattım. Şimdi sil baştan yeniden gösteriyorum. Sebebi şu: bu videoya ilk defa denk gelecek olan hanımların da kafaları karışmasın diye. Ayrıca kanalımda farklı 5 şiş patik başlama teknikleri de var. Sizler patiğinizi dilediğiniz şekilde başlayabilirsiniz. Bu şekilde sayalım kaç ilmeğimiz olmuş. 3, 6, 9, 12 ilmeğimiz olmuş. Ardından hemen geri dönüyorum. Geri döndüğümüzde hanımlar şöyle bakıyoruz. Arka yüzdeyiz. Diğer şişimi aldım. İlk kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüzde devamında gelen diğer ilmeklerimi ilk sıramızda ters olarak örüyorum. Sonuncuyu da ters ördüm. Şimdi geri dönüyoruz hanımlar. Ön yüzdeyiz. Bu aşamada artık düz örgü uygulaması hep yapacağız. 5 şişe de geçeceğiz. İlk kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5, 6. Kalan 6 ilmeğimi de ikinci şişimle öreceğim. 12 ilmeğimi 6'şar 6'şar 2 şişime eşit olarak paylaştırdım. Şimdi hiç geri dönmeden ilk başladığımız yerlerden ilmekler çıkaracağız. İlk ilmeğimi hemen şu kenara, bakın şu ilmeğin kanadına birden girerek 3. şişime çıkarıyorum. Ardından devamında ilmek çıkartabilmek için de tığımdan yardım alacağım. Hemen sıradaki kenar ilmek yerlerine tığım ile girerek ilmek çıkartıyorum. Şişime takıyorum. 3 ilmeğim oldu. Bakın başlangıç yerlerine giriyoruz. İlmeğin iki kanadına birden hanımlar. Patik burnumuz daha sağlam oluyor bu şekilde. 5 ilmek ve 1 ilmek daha çıkartıyorum. 6. 3. şişimde 6 ilmeğim oldu. Şimdi bir 6 ilmek daha çıkaracağım. Onu da 4. şişime takacağım. Şu 1. ilmeğim. Şu 2. ilmeğim. Şu 3. ilmeğim. 4. ilmeğim. 5. Ve hemen kenara girerek 1 ilmek daha çıkartıyorum. 6. 4 şişimizde de 6'şar ilmeğimiz oldu. 5. şişimi aldım, örmeye başlayacağım. Bir sıra boyunca 4 şişimdeki 6 ilmeğimi de düz olarak öreceğim. 5 şiş patikte bir sıra dediğimiz olay şudur: 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de örüp tamamlayınca bir sıra örmüş oluyoruz. Şimdi ikinci şişimdeyim. Buradaki 6 ilmeğimi de düz örüyorum. Şimdi üçüncüye geldik. Buradaki ilmeklerimi de yine düz örüyorum. 4. şişime geldim. Buradaki ilmeklerimi de sırasıyla düz olarak örüyorum. Böylece hanımlar bir sıra ördük. 4 şişimizi de tamamladık. Tekrar bakın başlangıç şişimize, ilk şişimize geldik. Hanımlar, artırmaya başlayacağız. Artırma işlemini patik burnumuza şöyle baktığımız anda bu sağ ve sol kenardan yapıyoruz. Orta kısımlardan artırma yapmıyoruz. İlk şişimdeyim. Kenarımız hemen başta. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. Ardından 2. ilmeğimin altındaki hemen şu ilmeğimin kenarına girdim ve buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 4 ilmeğim düz örülüyor. İkinci şişime geldim. Burada da kenarımız sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Artırmamı yapacağım hanımlar. Bakın sondan 2. ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim. Buradan aldığım ilmeğimi de düz örüyorum. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Böylece ikinci şişimde de 7 ilmeğim oldu. 4 şişteki ilmek sayıları eşit olacak. 3. şişimdeyim hanımlar. Burada da kenarımız hemen başta. İlk 2 ilmeğimi örüyorum.
Ardından hemen ikinci ilmeğimin altındaki şuradaki ilmeğimin kenarına girdim. Ve buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 4 ilmeğim düz örülüyor. İlk 3 şişimde 7'şer ilmeğim oldu. 4. ve sonuncu şişime geldim. Burada da kenar bakıyoruz sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Kenardan artırmamı yapacağım. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim. Buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. 4 şişimizde de 7'şer ilmeğimiz oldu hanımlar. Başlangıç yerine geldik yine. Bir sıra artırma yaptık. Şimdi bir sıra artırma yapmayacağım. 4 şişimdeki 7 ilmeğimi de düz olarak öreceğim. 5 şiş patik burnunda bir sıra artırma yaparken bir sıra ilmekleri artırma yapmadan düz olarak örüyoruz. Sebebi şu. Her sırada artırma yaparsak şayet patik burnumuz bir anda açılma yapar ve hoş bir görüntü olmaz. İkinci şişimdeki 7 ilmeğimi de yine düz ördüm. 3 ve 4. şişlerimdeki ilmeklerimi de yine düz öreceğim. Bu düz ilmeklerimi örerken artırma işlemini sizlere kısaca tekrar etmek istiyorum. Artırma işlemini 1. ve 3. şişimizde ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapıyoruz. 2. ve 4. şişimizde de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle artırmalarımızı yapıyoruz. 4 şişimdeki 7 ilmeğimi de düz olarak ördüm. Tekrardan ilk şişimdeyim. Yeniden artırma yapacağız hanımlar. Kenarımız hemen başta. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim. Buradan aldığım ilmeğimi düz örüyorum. Kalan 5 ilmeğim düz örülüyor. Böylece birinci şişimde 8 ilmeğim oldu. Şişlerdeki ilmek sayıları arttıkça şişlerde bir yer yerine oturuyor. Böyle karışık bir görüntü oluşmuyor. İkinci şişimdeyim. Kenar sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Kenardan artırmamı yapacağım. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altında. Ben şu ilmeğimin kenarına giriyorum. Buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Burada da 8 ilmeğim oldu. Şimdi 3. şişime geldim. Kenar hemen başta. İlk 2 ilmeğimi örüyorum 3. şişimde. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki hemen şu ilmeğimin kenarına girdim. Buradan aldığım ilmeğimi de düz örüyorum. Kalan 5 ilmeğim düz örülüyor. Burada da hanımlar 8 ilmeğim oldu. 4. ve sonuncu şişimdeyim. Kenarımız sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Kenardan artırmamı yapacağım. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altında. Şuraya giriyorum. Buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 2 ilmek düz örülüyor. 4 şişimizde de 8'er ilmeğimiz oldu. Şimdi bir sıra 4 şişimizdeki ilmekleri düz öreceğiz. Sonraki sıra artıracağız. Düz öreceğiz, artıracağız. Patik burnumuzu bu şekilde tamamlayacağız. Hanımlar ben bu patiğimde her bir şişimde 15'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım. Modelimi kurdum. Modelimiz 6 ilmek ve katları üzerine kurulduğu için her bir şişe 15'er ilmek yapınca 4 şişte 60 ilmek oluyor. 60 ilmekte 6'nın 10 katı olduğu için model tam denk geliyor. Daha küçük yapmak isteyenler 54 ilmek 4 şişteki ilmek sayıları 54 olmalı. 54 ilmeği elde edebilmek için de 2 şişte 14, diğer 2 şişte de 13'er ilmek olana kadar artırmanız gerekiyor. Boyunu bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Altının katı olacak şekilde. Şimdi hep birlikte artırmalarımızı yapalım gelelim. Ardından birlikte modelimize başlayalım. Evet hanımlar ben her bir şişimde 15'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım geldim. Artırmadan sonra bir sıra düz örmedim. Hemen model kurulumuna geçeceğim. Bu aşamada hanımlar modelimizin bu taban kısmını oluşturabilmek için bir sıra ilmeklerin tamamını ters öreceğiz. Ön yüze haroşa örgü görüntüsü düşecek böylece. Bakın ilmeklerimizin hepsini sırasıyla ters olarak örüyorum. Bakın bu şekilde ilk şişimdeki ilmeklerimi ördüm. Devam ediyorum. İkinci şişimdeyim. Bir sıra devam edeceğiz buna. Yani 4 şişimizi de öreceğiz. Şu anda ikinci şişimdeyim. Yine buradaki ilmeklerimi de ters örmeye devam ediyorum. Bu şekilde. Üçüncü şişime geldim. Buradaki ilmeklerimi de ters örüyorum. Modelimize başlamadan önce ilk tabanı oluşturabilmek adına bir sıra ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz hanımlar.
Üçüncü şişimizi bitirdik. Dördüncü şişimdeyim. Şimdi de buradaki ilmeklerimi ters öreceğim. Böylece bir sıra ters örmüş olduk ilmeklerimizi. Sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Evet hanımlar. Burada bir sıra haroşa örgü görüntüsü oluştu. Şimdi modelimize başlayacağız. Beyaz ipimi hemen şöyle yaklaştırıyorum. Modelimiz hanımlar toplamda 6 sıradan oluşuyor. 6 sırada bir modelimizi tekrar ediyoruz. Öncelikle hanımlar modelimizin birinci sırası şöyle başlıyoruz. İlk yeşil ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım. Bir ilmek yeşili örmeden aldım. Beyazımı ekliyorum. Yanına 4 ilmek beyaz düz olarak öreceğim. Şu birinci ilmeğim, 2, 3, 4. Bu aşamada şu beyaz ipimin ucunu hemen yeşilime bağlıyorum. Patiğimiz sökülmesin diye 2 tane sıkı bir düğüm attım. 4 beyazdan sonra hanımlar yeşil ipimizi kullanmayacağız. Burada bekleyecek. 4 beyazdan sonra 2 ilmek yeşili örmeden sağ şişime alıyorum. 4 ilmek beyaz öreceğim. 2, 3, 4. Yeniden 2 yeşili örmeden sağ şişime alıyorum. 4 ilmek beyaz örüyorum. Şu ikinci şişimden devam ediyorum. 3 ve 4. beyazımı ördüm. 2 yeşilimi örmeden aldım. 4 ilmek beyaz örüyorum. Modelimizin birinci sırası bu şekilde yapılıyor hanımlar. 4 şişimizde de aynı işlemi tekrar ediyoruz. Şu 4. beyazım. Tekrardan 2 yeşil örmeden alacağım. Birinci yeşili burada bıraktım. 3. şişime geldim. 2. yeşilimi de burada örmeden alıyorum. Yanına 4 tane beyaz. 2 yeşil örmeden alıyorum. Yanına 4 ilmek beyaz örüyorum. 2 yeşilimi örmeden aldım. 4 ilmek beyaz. 4. şişimdeyim. Şu 3. beyazım. Şu 4. Tekrardan 2 yeşilimi örmeden aldım. 4 ilmek beyazımı örüyorum. Tekrar 2 yeşilimi örmeden aldım. 4 ilmek beyazı örüyorum. Sonuncu ilmeğim de yeşil. Bunu da örmeden aldım. İlk şişimdeki ilk ilmeğim de yeşildi. 4. şişimdeki sonuncu ilmeğim de yeşil. Yine arada bakın 2 yeşilimiz oldu. Modelimizde birinci sıramızı tamamladık. Geldik ikinci sıramıza. Birinci sırada yaptığımız işlemin aynısını yapıyoruz hanımlar. Yine yeşilleri örmeden alıyorum. Bakın ilk yeşili örmeden aldım. 4 ilmek beyaz. 2 yeşilimi örmeden alıyorum. 4 ilmek beyazımı örüyorum. Birinci sıradaki yaptığımız işlemin aynısını ikinci sırada da yapıyoruz. İkinci şişimden devam ediyorum. Yine 2 beyazımı ördüm. İlk 2 ilmeğimi, ardından 2 yeşilimi örmeden sağ şişime alıyorum. 4 ilmek beyazımı normal düz örüyorum. 2 yeşilimi örmeden sağ şişime aldım. İlmeklerimizi bir önceki sırayla aynı şekilde örüyoruz. Gördüğümüz gibi. Bakın 3. şişimdeyim. Yeşilimi örmeden aldım. 4 ilmek beyazımı örüyorum. 2 yeşili örmeden aldım. 4 ilmek beyazımı düz örüyorum. 2 yeşilimi örmeden aldım. 4 ilmek beyazımı örüyorum. 4. şişimdeyim. Tekrar 2 tane yeşilimi örmeden aldım. 4 tane beyazımı örüyorum. 2 yeşilimi örmeden aldım. 4 beyazımı ördüm ve sonuncu yeşilimi yine örmeden aldım. Modelimizde ikinci sıramızı da böylece tamamladık hanımlar. Geldik modelde 3. sıramıza. Yine ilk 2 sırada yaptığımız işlemin aynısını 3. sırada da yapacağız. Bakın yine yeşilimi örmeden aldım. 4 ilmek beyaz örüyorum. 2 yeşilimi örmeden alıyorum. 4 ilmek beyaz örüyorum. Aynı işlemi 3. sıramızda da yapıyoruz. Bakın bu şekilde. Zaten hanımlar ördükçe modelimiz kendini gösterecek. Bal peteğine benzeyen desenlerimiz ördükçe çıkacak. Devam ediyorum. İkinci şişimden. Yine burada da ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. Yine 2 yeşilleri örmeden alıyoruz. 4 beyazlarımızı düz olarak örüyoruz. 3. şişimdeyim. 4 beyaz, 2 yeşili örmeden aldım.
4 ilmek beyazımı örüyorum. 2 yeşilimi örmeden aldım. Bu şekilde. Devam ediyorum. 4. şişimden beyazlarımı beyaz ipim ile düz olarak örüyorum. Aralardaki ikişer yeşili örmeden sağ şişime alıyorum. Sonuncu yeşil ilmeğimi yine örmeden aldım. Modelimizde hanımlar böylece 3. sıramızı tamamladık. Geldik modelde 1. şişimizdeyiz. Yine 4. sıradayız. Bu sıramızda da hanımlar yine aynı işlemi tekrar edeceğiz. 4 sıra boyunca yapacağımız işlem birbirinin aynısı. Yine ilk yeşilimi örmeden sağ şişime aldım. Bakın burada bir yeşilim vardı. Aldım. 4 ilmek beyazımı düz öreceğim. Bu 4. sırada ilmeklerimi örerken şişim üstte, ipim altta olacak şekilde örüyorum hanımlar. Bakın şöyle. Bir sonraki sırada ilmeklerimizi ters öreceğimiz için ilmek yönü düzgün düşsün diye, hani rahat örebileyim diye ters ilmeklerimi 4. sıramda bu şekilde alıyorum. Bakın yine yeşillerimin yönünü şöyle düzelterek şöyle aldım. Çünkü ben ters örgü örerken ilmekleri bu şekilde alınca daha rahat örebiliyorum. Hani böyle yapmamın sebebi bu. Şöyle hanımlar göstereyim. Devam ediyorum. 4 ilmek beyazımı örüyorum. 2 yeşili örmeden aldım. Tekrardan 4 beyazımızı örüyoruz. İkinci şişimden devam ediyorum. Yine beyazlarımı ördüm. Yeşillerimi örmeden alıyorum. Gördüğünüz gibi hanımlar modelimiz gayet kolay. İlk 4 sırada aynı işlemi tekrar ettik. Yine yeşilimi örmeden aldım. Geldik 3. şişimize. Burada da yine ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. Dördüncü şişimdeyim. Ve sonuncu ilmeğimi, yeşilimi de örmeden sağ şişime aldım. Bu şekilde hanımlar modelimizde ilk 4 sıramızı tamamladık. Şimdi ilk 4 sırada beyaz ipimizi kullanmıştık. Şimdi beyaz ipimi bırakıyorum. Yeşil ipimle devam edeceğim. Bu sıramızda 5. sıramızda ilmeklerimizin tamamını ters öreceğiz. Bakın ilk baştaki yeşil ilmeğim dahil, beyaz ilmeklerim dahil hepsini ters örüyorum. Ön yüze haroşa düşüyor. Hepsini 5. sıramızda yeşil ipimiz ile ters örüyoruz hanımlar. Sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Geri dönüyorum. Devam ediyorum. İkinci şişimdeyim. Yine buradaki ilmeklerimi de ters olarak örüyorum. Bu şekilde. 3. şişime geldim. Burada da yine aynı işleme devam edeceğim. İlmeklerimin hepsini ters öreceğim. Bu şekilde hanımlar. Ön yüze şöyle bir görüntü düşüyor. Dediğim gibi model ördükçe kendini gösteren bir model. Dördüncü şişime geldim. Yine buradaki ilmeklerimi de ters örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Böylece 5. sıramızı tamamladık. Geldik şimdi modelimizde 6. ve sonuncu sıramıza. Bu sıramızda da hanımlar yine ilmekleri yeşil ipimizle ters öreceğiz. 2 sıra boyunca ilmeklerimizi yeşil ipimizle ters örüyoruz. Bu sıramda ilmeklerimin yönü düzgün gelmediği için düzelterek örüyorum ters ilmeklerimi. Şöyle 4 şişimizde de aynı işleme devam edeceğiz. Modelimiz Happy Top'a bu kadardı. İlk modelimiz. Model kaydırmalı bir model.
İkinci modeli yaparken kaydırma yapacağız. Sizlere onu da göstereceğim. Şimdi ikinci şişimdeyim. Yine ikinci şişimdeki ilmeklerimi de ters örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Üçüncü şişimdeyim. Aynı işleme burada da devam ediyorum. İlk 4 sıramızda aynı işlemi yaptık. 5. ve 6. sıramızda da yine aynı işlemi yapıyoruz. İlmeklerin hepsini ters örüyoruz. Üçüncü şişimizi tamamladık. Dördüncü şişime geldim. Sonuncu şişim. Yine ters örmeye burada da devam ediyorum. Sonuncu ilmeğimi de ters ördüm hanımlar. Evet. Şimdi ilk modelimizi tamamladık. İlk model bitti. Şimdi ikinci modelimizi yapacağız hanımlar. Dediğim gibi şöyle kaydırmalı bir model. İlk modelimizi yaparken ilk yeşili örmeden almıştık. 4 beyaz örmüştük. Devamında 2 yeşil örmeden aldık. 4 beyaz ördük. 2 yeşil örmeden aldık. 4 beyaz ördük. İlk modelimizin birinci modelimizi bu şekilde kurmuştuk. Şimdi ikinci modelimizi yapacağız. İkinci model kaydırmalı bir model hanımlar. Ortada 2 ilmek ters vardı. Bu 2 ilmek ters yeşil, bakın. Şurada yeşil. Yeşillerin, 2 yeşilin sağındaki ve solundaki ilmekleri de beyaz ile öreceğiz. Buraya 4 beyaz gelecek. Ya da öyle kafanız karışmasın. Sizlere hemen pratik olarak ikinci modelin sayılarını da vereyim. Bu aşamada hanımlar ikinci modelin ilk sırası. Bu defa 2 ilmek beyaz örerek başlıyorum. İlk modeli yaparken dediğim gibi 1 yeşil örmeden alarak başlamıştık. İkinci modeli yaparken 2 beyazı ördük. Tam ortadaki bu 2 yeşili örmeden alıyoruz. Devamında 4 beyaz 2 yeşil diye devam edeceğiz. Bu kenara model yarım model sığıyor. Modelin yarısı da 4. şişte olacak. 4 beyaz 2 yeşil. 4 ilmek beyaz. 2 ilmek yeşili örmeden alacağız. İkinci şişimden devam edeceğim. Dediğim gibi ikinci modelimizin bu ikinci sırası oluyor. 4 beyaz 2 yeşili örmeden aldık. 4 ilmek beyaz 2 yeşili örmeden aldım. Tekrar 4 beyaz 3. şişimdeyim hanımlar. Şu 3. beyazım, şu 4. 2 yeşili örmeden alıyorum. 4 ilmek beyazımı örüyorum. 2 ilmek yeşilimi örmeden aldım. 4 beyaz 2 yeşili örmeden alıyorum. Tekrar 4 ilmek beyaz 2 yeşilimi örmeden aldım. 4 beyaz 2 yeşili örmeden aldım. Son 2 ilmeğimi beyaz ile örüyorum. Bu aşamada bakın ilk şişimdeki 2 ilmeğim beyaz, 4. şişimdeki son 2 ilmeğim beyaz. Burada da yine 4 beyaz oldu. Model bu şekilde tekrarlanmış oldu. Yani burada da bir tam model oluşacak hanımlar. Şimdi geldik modelde ikinci sıramıza. İlk modelde olduğu gibi ikinci modelde de yine ilk 4 sıra aynı işlemi tekrar edeceğiz. Şimdi bu ikinci sıramız. Beyaz ilmeklerimi beyaz ipim ile örüyorum. 2 yeşil ilmeğimi yine örmeden sağ şişime alıyorum. Modelimiz bu şekilde devam ediyor hanımlar. Bakın 4 ilmek beyazımı ördüm. Yine 2 tane yeşilimi örmeden sağ şişime aldım. 4 beyaz 2 yeşil. 4 beyazımı örüyorum. 2 yeşili örmeden aldım. Tekrardan 4 ilmek beyazımı örüyorum. 2 ilmek yeşilimi örmeden sağ şişime aldım. 4 beyaz 2 yeşili örmeden aldım. 4 beyaz yeniden 2 yeşili örmeden alıyorum. 4. şişimdeyim.
Son 2 ilmeğim de yine beyaz. Geldik modelimizde 3. sıramıza. Yine bu sıramızda da ilk 2 sırada yaptığımız işlemi yapacağız. İlmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. 4 beyaz. Yine aralardaki ikişer yeşili örmeden alıyoruz. Tekrardan 4 beyaz. Aralardaki ikişer yeşili örmeden alıyoruz. 4 ilmek beyaz. 2 yeşili örmeden sağ şişime aldım. Böyle devam ediyoruz hanımlar. 3. şişime geldim. Burada da yine beyaz ilmeklerimi beyaz ipim ile örüyorum. Aralardaki ikişer yeşilimi örmeden sağ şişime aktarıyorum. 4. şişime geldim. Devam ediyorum. 4 beyaz, 2 yeşili aldım. 4 beyaz, 2 yeşilimi aldım. Yine son 2 ilmeğimi beyaz ile ördüm. Modelimizde hanımlar ilk 3 sıramızı tamamladık. Şimdi 4. sıramızı yapacağız. Yine 4. sıramızda da ilk 3 sırada yaptığımız işlemin aynısını uygulayacağız hanımlar. Bakın şeklimiz yavaş yavaş bu şekilde, şöyle göstereyim. Yavaş yavaş kendini göstermeye başlıyor. Şimdi devam ediyorum yine. Bu 4. sıramdayım. Şişim müfte ipim alttan gelecek şekilde şöyle öreceğim hanımlar bu sıramızı. Çünkü bir sonraki sırada ilmekleri ters örerken ilmek yönü düzgün düşsün diye yapıyorum. Artık siz ters ilmekleri nasıl örüyorsanız, yani ilmek şekli nasıl düzgün geliyorsa o şekilde yapabilirsiniz. Çünkü herkesin doğal olarak ilmek alış şekli farklı olabilir. Nasıl rahatınıza geliyorsa, nasıl kolay yapıyorsanız o şekilde örersiniz. Yine bakın yeşillerimi örmeden alıyorum. Yeşillerin de yönünü düzelterek alıyorum. Ters örgüyü rahat yapabileyim diye bir sonraki sırada. 3. şişimdeyim. İşleme yine devam ediyorum. Ve son 2 ilmeğimi de beyaz ile ördüm. 4. sıramızı tamamladık. Modelimizin ilk 4 sırasında beyaz kullanıyorduk. 5. ve 6. sırasında da yeşilimizi kullanacağız. Şöyle yeşil ipimi alıyorum. İlmeklerimizi hanımlar 5. sıramızda tamamen ters olarak örüyoruz. 2. modelin 5. sırası. Sırasıyla bakın bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Bakın bu şekilde hanımlar. Diğer 3 şişimde de yine aynı işlemi tekrar edeceğim. Sırasıyla hepsini ters örüyorum. 2. modelimizin 5. sırası. Üçüncü şişimdeyim. Yine ters örmeye devam ediyorum ilmeklerimi. Gördüğünüz üzere hanımlar hiçbir zorluğu yok. Nasıl kaydırma yapıldığını da yine gösterdim size. Şimdi 4. şişimdeyim. Buradaki ilmeklerimi de ters olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Evet hanımlar, şimdi geldik modelimizde 6. sıramıza. Bu sıramızda da yine yeşil ipimizi kullanacağız. Tekrar ilmeklerin tamamını ters öreceğiz. İşlem sadece bundan ibaret. Bakın bu sıramızda ters ilmeklerin yönü bana düzgün denk gelmediği için düzelterek örüyorum. Bu şekilde 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de 6. sıramızda ters örüyoruz.
İkinci şişime geldim. Burada da aynı işleme devam edeceğim. Sadece ters örgü. Yani nasıl yaptığıma baştan sona bir görün ki ikna olun diye paylaşıyorum. Normalde ilk şişi yapıyordum. Diğer 3 şişi yapın gelin diyordum. Hani bazı hanımlar yok yarım gösterdin anlamadık. Bilmem şöyle böyle laflar geldi. Sanki hile yapıyormuşum gibi. Bu yüzden böyle sıkılmadan gösteriyorum. Hani ikna olun siz de diye. Hiç videoyu kesmeden modelin kurulumunu anlatmaya çalışıyorum. Üçüncü şişime geldim. Devam ediyorum burada da yine ters örmeye. Dediğim gibi benim ilmeklerin yönü düzgün gelmediği için öremiyorum. Hani sizin ilmeklerin yönü düzgün geliyorsa ya da ters örgüyü rahat bu şekilde örebiliyorsanız yapabilirsiniz. Dördüncü şişime geldim. Dediğim gibi hani doğal olarak herkesin örgü tekniği, örgü stili birbirinden farklı olabiliyor. İlmek alış şekli, her şey farklı olabiliyor. Devam ediyorum. Sonuncu ilmeğim kaldı. Onu da yine ters ördüm. Böylece ikinci modelimizin de 6. ve sonuncu sırasını bitirdik. İlk iki modeli birlikte yaptık hanımlar. Birinci model şöyle baktığımız anda bakın hanımlar. Şu birinci, üçüncü, beşinci ve yedinci modeli aynı şekilde yapıyoruz. 2, 4, 6. modeli aynı şekilde yapıyoruz. Birinci, üçüncü, beşinci, yedinci model. Tek sayılarla giden modeller aynı oluyor kaydırmalı da. Böyle kaydırmalı modellerde 2, 4 ve 6. model de aynı şekilde kuruluyor. Şimdi 3. modeldeyiz. İlk modelle aynı şekilde kurulumu yapacağız hanımlar. Kafanız karışmasın diye kurulumunu hemen göstereyim. İlk modeli yaparken ilk yeşili örmeden almıştık. Üçüncüde de aynı işlemi uyguluyoruz. Yanına 4 ilmek beyaz örmüştük. Şu 3, 4. 2 yeşil örmeden almıştık. 4 ilmek beyaz örmüştük. Dediğim gibi birinci model ile aynı şekilde 3. modeli yapıyoruz. Bu şekilde hanımlar 4 sıra boyunca aynı işlemi tekrar ettikten sonra 5. ve 6. sırada da yeşil ipimize geçerek ilmeklerimizi 2 sıra ters örüyoruz. Sonra 4. modele geçeceğiz. 4. modelimizi de 2. modeli nasıl başlattıysak aynı şekilde başlatacağız. 2. modeli başlatırken 2 ilmek beyaz örmüştük. Beyaz ile başlamıştık. Yanındaki 2 yeşili örmeden almıştık. Devamında 4 beyaz 2 yeşil 4 beyaz 2 yeşil diye devam etmiştik. 4. modeli de bu şekilde tamamlayacağız hanımlar. Ardından 5. modele geçeceğiz. 5. model yine 1. ve 3. modelle aynı şekilde kurulacak. Sonra 6. modele geçeceğiz. O da 2. ve 4. modelle aynı şekilde kurulacak. Ben zaten bu patiğime toplamda 7 tane model yaptım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bu şekilde. Belki siz hanımlar bu aşamada patiğin ön bölümünü örerken bir ayağınıza ölçün. Hani ayağınıza bir giyin deneyin. Belki bunu burun kısmını daha kısa yapmak isteyeceksiniz. Belki daha uzun yapmak isteyeceksiniz. 8 model yapacaksınız. Modeli bu şekilde yapmanız gerekiyor. Kurulumu bu şekilde azaltmak ya da desenleri artırmak sizin elinizde. Dediğim gibi ya 6 yaparsınız ya 8. Bu tamamen sizin elinizde. İstediğiniz kadar burayı oluşturabilirsiniz. Modelimizin kurulumu hepi topu bundan ibaret hanımlar. Şimdi ben patiğime dediğim gibi 7 tane model yaptım. En son 7. modelin 6. sırası biter bitmez bilek ayrımına geçtim. Şimdi hep birlikte patiğimizin ön bölümünü tamamlayalım. Sonuncu modelinizin artık kaç model yaptıysanız sonuncu modelin 6. sırası biter bitmez gelin. Ardından birlikte bilek ayrımını yapalım. Evet hanımlar, patiğimin ön bölümünü tamamladım ve geldim. Toplamda 7 tane model yaptım. En son 7. modelimin 6. sırasını ördüm geldim. Beyaz ipimi de bu arada kestim. Şu arkaya doğru düğümledim hanımlar. Artık patiğimizin devamında sadece yeşil ipimizi kullanacağız. Şu anda ilk şişimdeyim. Bilek ayrımını yapacağız. İlk şişimde son bir ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi örüyorum. Son bir ilmek kalana kadar. Bakın burada son bir ilmeğim kaldı. Buradaki sonuncu ilmeğim ile ikinci şişimdeki ilk ilmeğimi alıyorum. Bu iki ilmeği hanımlar şöyle birbiriyle yer değiştiriyorum. Yer değiştirdiğim ilk ilmeğimi ilk şişimle ördüm. Bilek ayrımında yani burada ilmekleri yer değiştirerek örme sebebimiz şu.
Bilek ayrımı daha sıkı ve sağlam oluyor. Tam bu ortada ayrık bir görüntü oluşmuyor. İkinci şişime geçtim. Hanımlar şu anda patiğimizin şu arka bölümüne geçmiş bulunmaktayız. Patiğimizin şu kenarlarına ben 7'şer ilmek haroşa ördüm. Örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örünce haroşa oluyor. Hem ön hem arka yüzde ters örgü örünce yine haroşa oluyor. Ben haroşalarımı hem ön hem arka yüzde düz örgü örerek elde ediyorum. Bilek bölümündeki ilk 7 ilmeğim haroşa düz olarak örüyorum haroşalarımı. 3, 4, 5, 6, 7. Devamında gelen diğer ilmeklerimi de ön yüzde olduğum için düz örmeye devam edeceğim hanımlar. Artık patiğimizin arka bölümüne geçmiş bulunmaktayız. Arka bölümde ön yüzdeysek eğer düz örgü uygulaması yapacağız. Arka yüzdeysek de ters örgü uygulaması yapacağız. Şu anda ön yüzde olduğum için ilmeklerimi düz örüyorum. Bilek ayrımı yaptığımız yere kadar öreceğiz, ardından geri döneceğiz. Geri döndüğümüzde de arka yüzde olacağımız için ilmeklerimizi ters olarak öreceğiz. Tabana denk gelen bölüm burası. Buradaki ilmeklerimi ördüm. Yine bir diğer şişime geçtim. Burası da yine ayağın alt kısmına gelen taban bölümü. Yine buradaki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Devam ediyorum hanımlar. Düz örgü olduğu için buraları hızlıca ördüm. Bilek ayrımı yaptığımız son şişimize geldik. Bilek ayrımına kadar öreceğiz. Yine ön yüzdeyiz. İlmeklerimiz düz örülüyor. Bakın son 7 ilmeğime geldim. Son 7 ilmeğim haroşa. Bu haroşaları hem ön hem arka yüzde düz öreceğiz. Bilek ayrımına geldik hanımlar. Şimdi bilek ayrımına kadar örüyoruz, geri dönüyoruz, örüyoruz, geri dönüyoruz. Arka bölüm bu şekilde ilerliyor. Şimdi ben sonuncu ilmeklerimi ördüğüm için şurada ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Kenar ilmeğimle birlikte toplam 7 ilmeğim haroşa olduğu için buraları düz örüyorum. Bakın 7 haroşamı düz ördüm. Ön yüze bir diş haroşamız düştü. Diğer ilmeklerimi de şu anda bakın arka yüzdeyim hanımlar. İlmeklerimi ters olarak örüyorum. Hanımlar patiğimizin arka bölümünde yapacağımız işlem sadece bundan ibaret. Bilek ayrımına kadar örüyoruz, geri dönüyoruz, örüyoruz, geri dönüyoruz. Ön yüzdeysek eğer ilmeklerimizi düz örüyoruz. Arka yüzdeysek de ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Sadece bilek bölümünde kenarlardaki 7'şer ilmek haroşalarımızı haroşa olacak şekilde öreceğiz hanımlar. Yapacağımız tek şey bu. Arka bölümde başka yapılacak bir şey, bir detay, model hiçbir şey yok. Arkası böyle örülüyor. Bir diğer şişime geçtim. Yine buradaki ilmeklerimi de gördüğünüz üzere ters olarak örüyorum. Son şişime geldim. Yine burada da ilmeklerimi ters öreceğim. Sadece kenardaki son 7 ilmeğim haroşa olduğu için son 7 ilmeğimi düz öreceğim. Diğerleri ters. Bakın son 7 ilmeğim kaldı. Düz olarak örüyorum haroşalarımı. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Bakın bilek ayrımına kadar ördük. Geri döneceğiz tekrar. Bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını yapıyoruz. Yine sonuncu ilmeğimi ördüğüm için ilk ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimle birlikte toplam 7 ilmek haroşam düz. Diğer ilmeklerimi de şu anda ön yüzde olduğum için düz olarak öreceğim. Bilek ayrımına kadar öreceğim, ardından geri döneceğim. Arka bölüm bu şekilde tamamlanacak hanımlar. Şöyle baktığımız anda burada bir diş haroşamız oluştu bile 7 ilmek üzerinden kenarlarda. Hanımlar ben bu patiğimin şu arka bölümüne buraya toplamda 15 diş 15 sıra haroşa ördüm. Benim elimin ölçülerine göre tam denk geldi. Bu aşamada sizler patiğinizi örerken ayağınıza giyin, ölçün, deneyin bu arka bölümünü. Patiğinizin bu arkasında topuğunuzun şu kenar kısmına gelene kadar örmeniz gerekiyor. Bu şekilde ölçü alarak yaparsanız patiğiniz ayağınıza tam olur. Şimdi hep birlikte patiğimizin arka bölümünü ölçülerimize göre tamamlayalım, gelelim, ardından birlikte topuğumuzu keselim. Evet hanımlar, patiğimin arka bölümünü tamamladım ve geldim buraya 15 sıra haroşamı yaptım. Bu aşamada arka bölümü ördükçe şu bilek bölümü genişlediği için ilmeklerin hepsi bakın şöyle dümdüz duruyor. Tek şişte toplanacak duruma geldim. Ben bu aşamada bana topuk kesiminde kolaylık sağlasın diye bu sol tarafa 26 ilmeğimi ayırdım. Kalan ilmeklerin hepsini de sağ şişime taktım. Şimdi topuğumuzu yapmaya başlayacağız. Patiğimizin topuk bölümünde kenardaki 7 ilmek haroşamız yine haroşa olarak örülecek hanımlar.
model bütünlüğü sağlansın diye topuk bölümünde. Öncelikle 7 ilmek haroşamı örüyorum. Şimdi patiğimizde ön yüzdeyiz. İlmeklerimizi düz olarak ve sayarak örmeye devam edeceğiz. 7 haroşamı örmüştüm. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. İlk 25 ilmeğimi normal düz olarak ördüm. 26. ilmeği örerken öndeki 2 ilmeğin ikisini birlikte keserek örüyorum. 25 ilmek ördüm. 26. da kesimimi yaptım. Zaten bu sol tarafa da 26 ilmek ayırmıştık. Topuğumuz için orta kısma baktığımız anda burada da 7 ilmek kaldı. Bu 7 ilmeğimiz her seferinde birer birer kesilecek, eksilecek, bitecek. Böylece topuğumuz oluşacak. Şimdi yapacağımız işlem şu. Kesim yaptıktan sonra geri döneceğiz. Şu anda arka yüzdeyiz. Bu kesim yaptığım ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüzde olduğum için diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sadece kenardaki son 7 ilmeğimi haroşa olduğu için ters düz olarak öreceğim. Bakın son 7 ilmeğime geldim. Bunlar haroşa olduğu için bu 7 ilmeğimi normal düz örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Tekrar geri dönüyoruz hanımlar. Ön yüzdeyiz. Bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Yani ilk 25 ilmeğimizi öreceğiz. 26. da öndeki 2 ilmeği keseceğiz. 7 haroşamı ördüm. Sayarak gidiyorum. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ilmeğimi ördüm. 26.ya geldiğimde öndeki 2 ilmeği birlikte keserek örüyorum. İkinci kesimimizi yaptık. Hanımlar bir önceki sırada bu arada 7 ilmeğimiz vardı. Şimdi baktığımız anda kesimden sonra 1 ilmek eksildi. 6 ilmek kaldı. Yapacağımız işlem şu. Yine kesim yaptık, geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri öreceğiz. Ön yüzde yine 25 ilmeği öreceğiz. 26. da kesimimizi yapacağız. Biz bu kesme işlemine şu arada kalan 6 ilmek bitene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte bu 6 ilmeğimiz bitene kadar patiğimizin topuğunu sizlere tarif ettiğim gibi örelim gelelim. Evet hanımlar, patiğimin topuğunu ördüm ve geldim. Şimdi ilk başta sol tarafa 26 ilmek ayırmıştık. Kesimlerden sonra sağ şişimde de 26 ilmeğim kaldı. Yani her iki şişimizdeki ilmek sayıları da birbirine eşit. Bu aşamada patiğimin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde şöyle ikiye katlıyorum. Bu aşamada ben tığ ile kolay kesim yapabildiğim için tığımı aldım. İlk kesimim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek alıyorum. İkisini birlikte keserek örüyorum. Diğer kesimlerim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçiriyorum. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek alıyorum. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim. Tığımdaki 2 ilmeği topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tığımızdaki ilmeklerimizi topluyoruz. Her iki şişimizdeki ilmek sayıları da eşit olduğu için kesim sonunda ilmekler aynı anda bitecek. Bir de her iki patiğimizin topuğu da aynı yöne, aynı şekilde kesiliyor hanımlar. Sağ ayak farklı, sol ayak farklı değil. Her ikisi de aynı. Zaten gizli kesim olduğu için gizli kesim yeri belli bile olmuyor. Patiğin arka tarafında. Bittikten sonra da zaten birlikte göreceğiz. Bu şekilde hanımlar kesimimizi böyle yapıyoruz. İlmeklerimizi sırasıyla şişlerimizden alıyoruz ve kesiyoruz. Bakın bu şekilde ilk şişimden bir ilmek alıyorum. İkinci şişimden de bir ilmek alıyorum. İkinci şişimden aldığım ilmeği ilk şişten aldığım ilmeğin içinden geçiriyorum hanımlar. Tığımda 2 ilmeğim oluyor. Bakın ikisini birden topluyorum. Sizler bildiğiniz, sevdiğiniz farklı topuk yöntemleri varsa onları da yapabilirsiniz. İstediğiniz gibi patiğinizin topuğunu örebilirsiniz. Son 2 ilmeğim kaldı. Yine bunları da aynı şekilde kestim. Bakın son birer ilmek kaldı. Önce benden taraftaki ilmeğimi, sonra ikinci şişimdeki ilmeğimi tığıma aldım. Üçünü birden kesiyorum. Buraya 2 tane sıkı bir zincir çekip
ipimi keseceğim hanımlar. Patiğimizi bitirdik. Hemen ipimizin ucunu gizleyelim. Topuğumuza bakalım. Patiğimin iç bölümünde model yaptığım beyaz ipimin uçlarını da böyle ilmek aralarına sıkılayarak gizledim hanımlar. Böyle iç tarafta ipler görününce çirkin duruyor patiğimiz. Böyle gizleyelim. İçi dışı tertemiz olsun. Bakın hanımlar, topuğumuz şöyle. Ayağı giyince şu şekilde duruyor. Gördüğünüz gibi izi bile belli değil. Çok temiz, çok güzel bir görüntüsü oluyor. Kullanımı da gerçekten çok iyi, rahat. Patiğimiz böyle. Bir de manken ayağıma giydireyim. Bir de ayağımızda da görelim patiğimiz nasıl olmuş. Bakalım. Hanımlar, patiğimize zaten beyaz ip çok az gidiyor. Ana renk ipim yeşil olanı da ilk bu patik yaptım. Yani ilk bu patiği yaparken açmıştım. Hemen kalan ipimi de sizlere göstereceğim. Önce şöyle bakın. Patiğimi şöyle ayağıma giydirdim. Manken ayağıma, patiğimizin arka bölümü, kenarları, şöyle taban kısmım. Çok güzel, zarif, şık, farklı bir model oldu. Hemen kalan ipimi de bakın şöyle göstereyim. Bir ipten bir çift patik çıktı. Kalan ipim de böyle 240 metrelik bir patik ipiydi bu hanımlar. Kalan ipten aynı modelden bir çift patik daha çıkar. İp de çok gitmiyor. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.